Çoğu zaman bir hayalin olur, onun peşinden koşmaya başlarsın. Ama kendine neden bunun peşindeyim diye sormayı çoğu zaman da unutursun. Hep bir şeylere yetişme telaşıyla ilerlerken aslında durup düşünmek aklımıza gelmez. Hayatımızın başından beri yetişmek çok önemli görülür. Her yaşımızda bir hayale ulaşmak isteriz. Niyeyse bu hayali gerçekleştirmek için çok zor yollardan geçmek gerektiğine inanırsın. Çünkü insana öyle olmalıymış gibi hissettirir. Meşgul olmak, hızlı davranmak, her şeyi vaktinde, hatta vaktinden önce yapmak gerektiği öğretilir. Böylesi en iyisidir. Hayat artık böyle akmaya başlar. Koştur koştur bir yerlere yetişirsin. Bazen bu gerçekten kendi hayalindir. Bazen de başkalarının hayallerine koşarsın hem de farkında bile olmadan. Amacın olduğunu düşündüğün şey aslında başkalarının senin için iyi olduğunu düşündüğü şeydir. Sana ait olmayan bu adımların seni bir yere götürmesini beklersin. Yani hayatını kendinden çok uzakta duran şeylerin peşinde tüketirken. Gerçekten sonu olan bu hayatta tam olarak neye yetişmeye çalışıyoruz? Bu sorunun peşinden gitmek için biraz olsun durmaya değer. Ve tabii ki izlemeye. Yetişmek kelimesi bana ucu ucuna yaptığım işleri hatırlatıyor. Mesela ayın 1'ine video yetiştirdiğim günleri. Kelimenin duyuluşu sanki bu işin içinde bir çaba, bir zorlanma ve mutlaka gözden kaçan bir şeyler de var der. Issız sokağımız meşhur, herkes görsün. Salzburg'un en işlek sokağı. Ama hala simseve gibi. Bu benim uzun süredir beklediğim bir eğitimin ilk gününe vaktine varamadığım için ağladığım zamandan bir anı. Aslında yetişemediğim için değil bu halim. Olmam gerektiğini sandığım vakitten çok daha önce oraya aslında boşa yetişmeye çalıştığımı anladığım bir an. Yetişme telaşım asıl başlangıç saatini gözden kaçırmama sebep olmuştu. Kesinlikle geç kalmamıştım. Hatta fazlaca erkenden oradaydım. Sadece bu sefer dikkatsizliğim yüzünden kendime kızıyordum. Çünkü tekrar onca geldiğim yolu gerisin geri dönmem gerekiyordu. Bak şey geldi. Benim için efsane geçen eğitim günlerimin yıldız anlarından biri bu başlangıcımdır. Aynı bu şekilde birçok şeye vaktinden önce yetişmek elim boş dönmene sebep olmuştur. Bazen vaktinde varsan, ona zamanında erişsen bile yolculuğun sende yarattığı stres o şeyi tam da başaramadığın duygusunu hissettirir. Senin de bir şekilde hayatına sızmıştır bu yetişmek kelimesi ve onu acı bir şekilde tecrübe etmişsindir. Kimimiz mavi, kimimiz kırmızı renklerle yetiştirildi. Birçok yönden farklı ama birçok yönden de aynıydı. İlk başta sana hayatı sunanlar, hangi renge inanacağına, hangi yola gireceğine şekil verenler genellikle çevrendekiler oldu. Devamında seçimlerin bize kalacağını sanarak yetiştik. Sana bakan yetişkinin de sunulmuş bir hayata yetişmeye çabaladığını bilmeden. Bir süre öğretmenler bizi yetiştirdi. Kimi zaman kendi doğrularına göre, kimi zaman da beyin fırtınası saatiyle kendi doğrularımızı bulalım diye. Üniversite yıllarını düşün. Mezun olduğunda ilk eski arkadaşlarına yetişmeye çalıştığını fark ettin mi? Onlar hangi işi buldu, nereye yerleşti, ne yaptı? Aynı hızda olmalısın gibi hissettin. O zamanlar yetişmen gereken onlardı. Herkesin bir şeylere yetişmeye çalıştığı bir döngüye girdin ve yarışma arkadaşlarını yavaş unuttun. Artık iş hayatındaydın. Bu sefer de bambaşka insanların başarılarına, hayat temposuna yetişmeye başladın. Bulunduğun çevrenin trendlerine, yeni çıkan mekanlara, yaz dışında da tatil yapmaya, yetişmeye çabaladın. Farklı renklerle yetişmiş olsak da bu ayrımlar arasında aslında hepimiz aynı temel güdüyle bir yere yetişmeye çabalıyoruz. Ama biricik olması gereken hayatlarımız sunulan beklenti listesiyle birbirinin aynısı olmaya başlamıyor mu? İyi bir meslek sahibi ol, evlenip yuva kur ama iyi bir kariyer de yap. Aynı zamanda gelişen dünyadan geri kalma ve hayatın anlamını çözersen kral sensin. Liste böyle aşağı yukarı benzer olsa da tam neye nasıl yetişeceğimiz konusunda da farklı dinamikler var. Aklımı uzun süre kurcalayan şeylerden biri yemek yapmaktı mesela. Tam da tarif edemiyorum bunu. Çünkü okuyordun, elim meslek tutacaktı ve yemek yapmak bu tanımlara pek uymuyordu. Yani bu gelecek için hazırlandığımız bir eylem değildi. Bir kısmımız bu şekilde yetiştik. Bir kısmımız da tam tersi şekilde. Küçükken mesela sofrayı kurmak benim görevimdi. Kimseye çaktırmadan yemek programı çekerdim zihnimde. Ben o dünyayı çok seviyordum. Yani kendi kendime şef oluyordum bir yerde. Televizyonda ama o zamanlar feryat figan bağıran yemek programları yoktu. Yani zihnimde canlanan öyle şeyler değil. Özgür Şef vardı mesela. Eldeki soğan kokusu nasıl gider? Sarımsağı en etkili nasıl doğrarsın? Ya da bir şef gibi bıçak kullanmak nasıl olmalı? Hepsini ondan öğrenmiştim. Yetişkin hissettiğim ilk zamanlarda hemen koşup aşçılığı denemeye
öğrenmeye çalıştım. Birkaç kursa katıldım ve tabii ki hazır olduğuma inandım. Hatta bir fırına çalışmak için başvuruda bulundum. Böyle güzel ekmeklerin yapıldığı bir yerdi. Ama şefin beklentilerine yetişemediğim için başlayamadan bitti yolculuğum. Böyle bir iş için fazla minnoş veya deneyimsiz gelmiştim gözüne. Yani ben yetişmek istediğim yeri seçmiştim ama bu sefer de o beni seçmemişti. Belki de fazla zorlamamalıydım. Okuduğum meslek neyse onunla devam etmem gerekiyordu. Bazen kendinden beklediğin şeylerin tamamen sana ait olmadığını bilsen bile, yani içinden gelen bir dürtüyle yaratıldığından emin olmasan bile yine de yönünü değiştiremiyorsun. Olmuyor işte. Meydan okuyup ben bunu yapmak istemiyorum diyorsun önce. Sonra bir bakıyorsun azınlık değil de çoğunluğun olduğu yöne doğru gitmeye meyil etmişsin. Zaten seçmek istediğin diğer yolun bile kendi seçimin olup olmadığından daha emin olamamışken. Görünmez baskılar ileride bunu yapmadığım için üzülür müyüm diye normalde seçmeyeceğin şeylerin tam göbeğine bırakıyor seni. Yetişmek böyle başkalarının beklentileriyle şekillenen bir silüet olmaya başlıyor hayatında. Bir şeylere yetişmek için bu beklentilerin peşinden sürükleniyorsun resmen. Hep bir hedef var. Ama bu hedeflerin gerçekten senin hedeflerin olup olmadığını sorgulamıyorsun. Fark etsen bile umursamıyorsun, yaşayıp gidiyorsun. Yetişmek için çabalamaya devam ediyorsun ama bir tatmin duygusu da hissettirmiyor bu sana. Bu tatminsizlikle bir yeni hedef koyuyorsun kendine. Çünkü insan hayatta daha çok başarısızlık olduğunu unutuyor. En iyisi daha fazla hedef gerçekleştirmek. Mutluluğa bu şekilde yetişirim diye inanıyorsun. Başarısızlığı sevmek aklına bile gelmiyor. Çünkü sen bir yetişkinsin. Kelimesinin kökenine bakınca bile yetişmek çıkıyor. Yetişkin olmak aslında bir şeylere yetişmekle özdeşleşmiş. Bu sadece bir yaşa gelmek değil, sürekli bir yerlere koşmak, bir şeylere ulaşmak anlamına geliyor. Günlük işler bile yetişmek kavramıyla tanımlanıyor artık yaşamında. Bir yemeği basitçe pişirmek yerine yemeği akşama yetiştirmeliyim diye geçiriyorsun içinden mutfağa girerken. Bir yere yetişme zorunluluğun yoktur ama onu atlı kovalar gibi yaparsın hani. Üstümüze yapışmış bu telaş seni her eyleminde takip etmeye başlıyor. Bir yere bir zamana yetiştirmemen gerekenleri bile hayatın hızlı temposuna uydurmaya başladığını görüyorsun. Hiçbir şey yapmamış olsan bile yorgun oluyorsun artık. Yetişkin olmak aslında neye, nasıl ve ne zaman yetişeceğimizi anlamak değil mi? Bunu bildiğimiz halde neden yapamıyoruz? Yetişmek, yaptığın işten keyif almanın tam tersi olarak sonuçlansa bile bunu tercih etmiyoruz. Çünkü yarıştan kopmuş olmak büyük ihtimalle içten içe kendine yakıştıramadığın bir şeydir. Aslında adını koyamadığın bir yarışta neye yetiştiğini bilmeden devam ediyorsun. Bu yüzden sonunda eylemi gerçekleştirmiş olsan bile tam olarak o hazzı hissedemiyorsun. Ya da o anlık bir zafer duygusu olarak kalıyor. Eğer ki yetişkinlik bir yetişme hali ise sana öğretilmiş olanlarla mı yoksa öğrenmeyi senin tercih edeceğine mi koşmak isterdin? Yetişmeye çalışırken en çok muzdarip olunan konu bir şeylerin sürekli geride kalıyor olması. Bazen geride kalanlar ödenmemiş faturalar gibi görece daha basit detaylar olabilirken çoğu zaman yetiştiremediklerin sosyal hayatın, ailen ya da kendin gibi karmaşık ve derin şeyler de olabiliyor. Kaçırdıklarını fark ettiğinde içindeki o telaş yine devreye giriyor. Bazen artık bu hiç erişilemeyecek bir hale geliyor ve içinde ukde olarak yaşamaya devam ediyor. Günlük koşuşturmalar, başarı arayışı, bir sonraki hedef derken belki de son durağa yaklaştığının farkına varıyorsun. Artık yetişememeyi de bir şekilde öğrendin. Bir anlamda yaşamı anlamlı kılmak için çabalarken hayatın kendisini kaçırdığını fark ettin. Ben bu hayatta ne yaptım? Bunu bir sandaldaymış gibi düşünebilirsin. Sandalın su alıyor, sen hemen bir yama yapıyorsun. Sorunu çözdüğünü sanarak yola devam ediyorsun. Çünkü herkes ilerliyor ve sen de duramazsın. Ama biliyorsun ki bu yol bir sonraki yamaya kadar devam edecek. Yetişmek artık senin için sadece hız yapmak ya da bir hedefe varmak değil. Aynı zamanda duramamakta. Ama işin tuhaf yanı bazı anlar geliyor ve bir şekilde durman gerekiyor. O anlarda sorgulamaya başlıyorsun. Bu sorgulama hali de kolay değil biliyorum. Çünkü o an bütün o koşuşturmacının dışına çıkmaya zorluyor. Tüm yamaları, su alan sandalı ve o aceleyle çizilmiş rotayı bir kenara bırakmanı istiyor. Ve belki de ilk kez fark ediyorsun. Ben yanlış bir yoldayım. Aslında mükemmel olmakla falan ilgilenmiyorum. Sadece berbat bir insan olduğum duygusundan kaçmak istiyorum. Doğruluğu birileri tarafından kanıtlanmış yollar seni mükemmele götürmüyor. Artık bu konuda iyice eminsin. Her yol denizlere çıkıyor diye hayatı denizde devam ettirmene gerek yok. Belki karadan onu izlemek sana asıl olanı gösterecek. Şimdi kalan tek sorun kendi yolunu seçmek için ne yapacağını bilmekte. Benim bu hayattaki amacım ne? Neyin peşinden koşmak istiyorum ve oraya nasıl varacağım?
YouTube'da iyi izlenme sayılarına yetişmek istiyorsan izleyiciye önce problemi verip daha sonrasında çözümü de sunman gerekiyor. Elimizdeki problem hayat amacını bulamamak ve bu yüzden hazırda olanlarla yola devam etmek. Çözümse bir Japon kavramında gizli olabilir. Ama öncesinde 1000 aboneyi geçtiğimi ilk buradan duyurmak istedim. Tam bir YouTuber gibi. Bu yüzden beni çok heyecanlandıran bu haber birkaç gün sessizlikte bekledi. Her birinize bunun için çok teşekkür ederim. Şimdi devam edelim. Japonlar bunu ikigai olarak telaffuz ediyor ama sanırım Türkçe'ye ikigai olarak geçmiş. Ben de öyle bahsetmeye devam edeceğim. Umarım yanlış bir telaffuz değildir ve bu video boyunca canını sıkmaz. Bu kavramın özünü şöyle anlatabilirim. Seni her gün yataktan hevesle kaldıran o güce ikigai adını veriyorlar. Hayat amacın, uğruna yaşadığın şey senin ikigai'in oluyor. Fakat bu ne kadar bir Japon kavramı olsa da Batı bunu birazcık daha farklı olarak ele almış ve dünyaya ikigai felsefesi olarak sunmuşlar. Çoğu yer bu Batı versiyonunun ikigai'nin modernize edilmiş hali olarak yorumluyor. Ama Japonlar kelimenin bu şekilde yanlış tanıtılmasından dolayı biraz istemkarlarmış gibi geldi bana. Şimdi hem Batı için hem de Doğu için anlamlarını söyleyeceğim. Sen sana en yakın gelenle hayat amacını bulmayı deneyebilirsin. Ya da belki de dinledikten sonra zaten bulduğunu fark edeceksin. Batı dünyasında sana 4 soru sorularak ikigai'ne ulaşman isteniyor. Severek yaptığın şeyler neler? İyi olduğun şeyler neler? Dünyanın ihtiyacı olan neler yapıyorsun? Ve hangi işlerinden para kazanıyorsun? Bu sorulara verdiğin cevaplar sonrasında şuna bakman isteniyor. Öyle bir cevap bulacaksın ki her sorunun altında da aynı yanıt olmuş olacak. Yani bu ortaya çıkan ortak cevap senin yaşam felsefeni gösteriyor. Sadece bir şeyi sevmek senin ikigai'ni göstermez ama. Biraz daha açıklamak gerekirse şöyle ünlü bir Venn şeması var. Sevdiğimiz şeyler ve iyi olduğumuz şeyler senin tutkun olarak görülüyor. Ama buradaki eksiklik, dünyaya bu yaptığın işi duyurmadığın için ondan bir para kazanamıyorsun ve ortaya ikigai'ni çıkaramıyorsun. Bir şeyde iyisen ve bundan para kazanıyorsan bu senin uzmanlığını gösteriyor. Yani sahip olduğun meslek gibi düşünebilirsin bunu da. Ama onu severek yapmadığın için ikigai'ni tam hissedemezsin. Öyle bir boşluk olabilir. Diyelim ki yaptığın şey dünyaya iyi geliyor ve bundan para kazanıyorsun. Bu da senin yeteneklerini temsil ediyor. Bazı yerlerde yine meslek olarak da göstermiş. Mesela bir öğretmensen aslında gelecek nesilleri yetiştiriyorsun. Buradaki bir sıkıntı da yaptığımız meslekler biz fark etmesek de birçok insana iyi geliyor. Ama hepimiz 4 duvar arasında o insanları ne görebiliyoruz ne onlara ulaşabiliyoruz. Severek yaptığın şey dünyaya da bir katkı sağlıyorsa bu da senin görevin. Gezegeni kurtarmak, dünyada olumlu bir değişim yaratmak istemek örnek olarak verilebilir. Yani bu Venn şemasında ikigai'ni bulmak için yaptığın şeyi hem sevmelisin, hem onda iyi olmalısın, hem para kazanmalısın, hem de dünyanın buna ihtiyacı olmalı diyor. Yani 4'ünü de tamamlayamadığın sürece aslında hayat amacını bulamıyorsun. Yorumlara baktığımda da çoğu insan 3'ünü tamamladım ama 4'üncüyü bulamıyorum gibi isyanlardalardı. Doğu tarafından bakarsak Batı'nın tam tersi bir yaklaşım var burada. Bu 4 sütundan herhangi birinin senin hayat amacın olabileceğini söylüyorlar. Hatta Japonlar için ikigai kelimesi günlük hayatta gelişigüzel kullanılan bir şey. Mesela yemekten sonra içtiğin bir kahve senin ikigai'in olabiliyor. Daha çok o eylemin basit olması, ondan bir keyif alman ve onu sürekli yapmayı istemen gerekiyor. Japonlarla yapılmış bir röportajı izledim. Orada her birine tek tek ikigai'lerinin ne olduğu soruluyordu. Verilen cevaplar şöyle: torunlarıyla vakit geçirmek, tarlada çalışmak, toprakla, bitkilerle ilgilenmek, insanlara yedirdiği güzel ve lezzetli yemekler ya da arkadaşlarıyla vakit geçirmek. すみこさんは何？畑やっとる時には土と植物と自分とで何か Videonun devamında savaşı yaşamış olan Japonlara soruyorlar bu sefer ve cevaplar daha da basitleşmeye başlıyor. Ne kadar güzel bir gün geçirdiğini düşünmek ve bunun için şükretmek onun ikigai'siydi. Japonlar için eğer o şeyle eğleniyorsan, bu yaptığından gurur duyuyorsan, keyif alıyorsan ikigai'ni bulmuşsun demekti. 毎日生きがいについて今まで72年間考えて生活してきたことはないんです。多分みんな生きがいってなんだとか言って生活してないと思います。そうですよ Az önce ね。 tanıttığım ünlü Venn şeması Japonlara biraz tuhaf geliyor. Hatta bu ikigai'nin anlamının çok abartıldığını düşünüyorlar. するならばどういったことが生きがいだと思います？そうね。普通に生活できること。普通に生活できること。当たり前に。うんうん でも当たり前でなくなる世の中が近い頃多いんで、当たり前であることが
いいかなと思って。 2018 yılında bir Alzheimer merkezinde müzikal etkinlikler yapmak için başvuruda bulundum belediyeye. Bunun için bir bütçe ayarlayamayacaklarını ama gönüllü çalışmak istersem yardımcı olacaklarını söylediler. Ben de kabul ettim. Yaptığım işte iyiydim. Bunun eğitimini almıştım çünkü. Yaşlılarla olmasa da. Çalışmayı ilk kez deniyordum ama sevmiştim. Dünya için iyi bir şey yaptığımda söylenebilir mi bilmiyorum ama sadece bunun için para almıyordum. Şimdi düşünüyorum. Almış olsam bu benim hayat amacım olur muydu? Bulmak hem zor hem de bulduğumda olacağının da bir garantisi yok gibi geldi bana. O yüzden Japonların basit ama keyif veren şeyleri yakalaması daha anlamlı ve mantıklı geliyor. Batı dünyasında nasıl 4 sütun varsa Japonların da aslında 5 sütunluk bir ikigai'ni bulma yöntemi var. Bir de ona bakalım. İlki küçük şeylerle başlamak. Aslında adı üstünde. Biz her zaman daha büyük düşünüyoruz. İdeallerimiz daha çok ihtişamdan yana oluyor. Daha çok para, fit bir vücut, başarılı bir kariyer, mutlu bir aile ya da pro ürünlere sahip olmak. Bu kadar çok şeye sahip olmayı istemek, hiçbir şeye sahip olmamakla sonuçlanıyor genelde. Çünkü bir şeylere yetişirken illa bir şeyler kaçıyor. Yavaş yavaş, azar azar ama daha iyi bir şekilde yaşama nedeninizi oluşturmaya başlayın diyor, öğüt veriyor. Çünkü büyük bir sıçrayış her zaman küçük şeylerden başlar. İkinci adım kendini serbest bırakmak. Hayatla gerçekten uyumlu olmak istiyorsan eski fikirlerinden kurtulman gerekiyor. Bu gerçekten benim ihtiyacım mı, dışarıdan gelen bir beklenti mi yoksa kendi fikrim mi olduğunu bir daha check etmek lazım. Kendine karşı dürüst olarak yapabilirsin bunu. Çıkan sonuca kızmadan kendine izin verip durumu kabul ederek. Üçüncü adım uyum ve sürdürülebilirlik içinde ol. Hayatınıza uyum getirmiyorsa ve uzun vadede sürdürülebilir değilse o şey sizin ikigai'niz değildir. Yani bundan keyif alabilirsiniz ama sürekli yapmanız gerekiyor ve yaşadığınız yaşam tarzına da uyması gerekiyor. つうわけでよ、ラーメン食い行こうぜ。そしてこのセリフも17回目だ。ほら食ってみろよ、うめえから。ああ、そうだぜ、ラーメンすげえうめえんだ。Dördüncü adım küçük şeylerin eğlencesini yaşa. Mutluluğun büyük hedeflerin gerçekleşmesine bağlama. Çünkü çoğu zaman küçük anların verdiği keyfi küçümsüyoruz. Ama hayatın her yerinde küçük küçük serpilmiş olarak bizi bekliyorlar. En çok yapılan hatalardan biri de yaşam planlarını tasarlarken böyle büyük büyük projeler oluşturmak ve kendi mutluluğunu bu projelerin gerçekleşmesine bağlamak. Ben de hep bu tuzağa düşüyorum ama hayatı yaşamanın daha basit bir yolu olmalı. Bu da bence küçük şeylerden keyif alabilmeyi başarabilmek. Mesela çalışmak için başına oturduğun işin her anından keyif alabilir misin? Bir şeylere hazırlanırken yaptığın her hatadan mutlu olabilir misin? Kendini mutluluğun gerçekleşmesi için bir hedefe koşullandırırken bile, o halinden bile keyif alabilir misin? Hayatta çünkü harika anlardan çok daha fazla sıradan anlar var. Eğer sadece büyük işler başarmanın neşesine kendini bırakırsan, kendini birkaç anlık adı konmuş mutlulukla yetinirken buluyorsun. Son adımda burada ve şimdide olmak. Bunu çok yerde duyuyoruz. Ne bu? Sadece nihai hedefimizin değil, yaşadığımız o tüm sürecin, tüm yolculuğun keyfini çıkarmak. Belki de şunu yapıyorsun kendine, yaşamak için büyük bir amaç, büyük bir neden bulan insanlardan biri olmadığın için kendine kızıyorsun. Ama genellikle acı çekmemizin nedeni de bu zamansız arzularımız oluyor. Ya da sürekli geleceği öngörme alışkanlığımız, daha fazla isteme ve anın tadını çıkaramamak olarak da sonuçlanıyor. Bu tüm adımları bir kenara bırakırsak, günlük hayatında seni mutlu edecek o ufak basit şeyi bulmak olarak düşünebilirsin. Sen de fark ettiysen batıda da doğuda da aslında tek bir amaç var. Her sabah yataktan kalkmanı sağlayacak o şeyi bul ve ona sarıl. Bu önemli çünkü içsel ve kalıcı bir motivasyona bir şekilde ulaşacağız gibi görünüyor. Bu tür bir motivasyon diğerlerinden çok daha etkili olabilir. Ve aynı zamanda kendine ait bir yol çizmeni de sağlayabilir. İki felsefe bir konuda da hemfikirdir. Amacını bulmak için içine dönmen gerekiyor. Dediğim gibi belki de bu video sayesinde uğruna yaşadığın şeyi zaten bulduğunu, yani ikigai'ye sahip olduğunu fark etmişsindir. Yaşamak, trendlere, son çıkan ürünlere yetişmek değil, kendini yetiştirmek. Basitliğin derinliğini anlayabilmek için yetiştirmeliyiz kendimizi. Amacını bulabilmek, kendine bir yol çizebilmek için. Ve bu yol başkalarına doğru değil, kendimize doğru olmalı. Kendimizi bulmak, gerçek mutluluğu ve içsel tatmini yaşayabilmek için. Şimdi kendinle dürüst bir konuşma yapma zamanı. Brave soldier boy comes marching home.